Merhaba sevgili aslanlar. Evet. Valla bu video nasıl çıkıyor bilmiyorum. Merkür geri gidiyor ya. Yani daha doğrusu ayın 4'ünde gidecek. Dolayısıyla ben günlerdir bu Zoom'la ve çekimle uğraşıyorum. Biraz sıkıntılı oldum. Şimdi 4'ündeki geri gidişle ilgili de bir video çektim ben aslında. Size onu da yükleyeceğim ve onu da dinleyebilirsiniz. Çünkü Ağustos ayının en önemli olaylarından biri Merkür'ün geri gidişi olacak. 4 Ağustos'ta tam olarak başlıyor ama 10 gün öncesinden gölgeli durumu zaten ortaya çıkıyor. Dolayısıyla 10 gün öncesinden belli oluyor. Onu söyleyeyim. Ve bu ayın sonuna kadar da devam edecek. Başak Burcu'nda ilerleyeceği için de oldukça zor bir süreç ki bildiğiniz üzere. Gerçi anlattım onları. O videoda seyredersiniz onları. Şimdi hadi gelin bakalım. Ben ayın 4'üyle başladım. Çünkü 4'ünde aynı zamanda bir yeni ay var ve bu sizin için de önemli bir yeni ay sevgili aslanlar. Bu yeni ay sizin burcunuzda oluyor. Bakın burada yeni ay demek ay ve güneşin yan yana gelmesi demek. 12 derece Aslan burcunda olan bir yeni ay ve Venüs de Başak burcuna ayın 4'ünde yine geçiş yapacak. Dolayısıyla yeni aylar özellikle 12 derece yükseleni veya kendi burcu Aslan'da olanlar için gerçekten bu senenin yeni başlangıçlar senesi olduğunu gösteriyor. Aslanın ortalarına doğru. İlk 10 günlük değil, ikinci 10 günlük devrede olanları daha çok etkileyecek olan bir süreç. Ve Venüs de sizin burcunuzdaydı. Size böyle bir parlama, bir enerji zaten Aslan'daki Venüs getirdi. Merkür de oradaydı zaten Temmuz ayında bir süre. O da size gene şey getirdi. Şimdi ayın 4'ünde Venüs sizin ikinci eviniz olan para evinize geçecek. Şimdi burada parayla ilgili bir çaba, bir üretme, bir ticaret, bir sözleşme gibi konularınız gündemde olabilir bir. İkincisi Merkür burada stationary yani tam geri hareketine resmi olarak başlamadan önceki durağan halinde ve uzun sürede burada geri hareketinde olacak. Şimdi Merkür burada size parayla ilgili, maddi kazançlarınızla ilgili, geçmişte yaptığınız, başlattığınız geçmişte ama ötelenen, geciken bazı olaylar varsa onun çözümünü de getirebilir. İkincisi de tabii ki Merkür geri giderken özellikle bu alanda yeni bir başlangıç yapmak, imza atmak yeni bir başlangıç için doğru değildir. Bir şey almak, özellikle elektronik bir şey almak burada biraz sıkıntı getirir. Bunu Merkür'de daha iyi, o videoda daha iyi dinlersiniz ama konunuz para konusu, kendinize verdiğiniz değerler konusu olacak ayın 4'ü civarı. Venüs ve Merkür daha sonra ayın 7'sinde birlikte hareket edecekler. Bu da sizin işte estetikle ilgili, güzellikle ilgili veya maddi konularda böyle başak konuları, eğitimle ilgili paralar konusunda sizi birazcık oyalayacak ama Merkür'ün geri gidiyor olması sebebiyle hep tekrar söylüyorum yeni başlangıçlar için doğru bir zaman olmayacaktır sevgili aslanlar. Ayın 13'ünde Merkür ve Jüpiter, Merkür özür dilerim, Mars ve Jüpiter bir açı içerisinde olacak. Birbirlerine yakın olacaklar ancak burada Satürn'den de zor etki alacaklar. Satürn de sizin başkalarının maddi konularını anlatan alanda yani ailenin, eşin, burada eşten veya başkalarından gelen maddi desteklerde bir gecikme, bir sorun olup bunun da sizi etkilemesi söz konusu olabilir. Yine yatırım yapmak için iyi bir dönem midir? Hayır değildir. Onu da e,
belirtmek isterim. Ayın 15'ine geldiğimizde ise Merkür geri hareketine devam ederek Aslan burcuna, yani sizin burcunuza yine tekrar geri geliyor. Şimdi Aslan'a geri gelen bir Merkür aslında sizin için iyi. Yani sizin bitmemiş olaylarınız varsa, kendinizle ilgili yarım bıraktığınız bazı olaylar varsa onların çözülme dönemi olabilir. Burada ama geri harekette olduğu için tekrar edeceğim. Yeni başlangıçlar için iyi bir dönem olmayacaktır sevgili aslanlar. Gelelim ayın 19'una. Ayın 19'unda da bir dolunay var. Dolunay, ay ve güneşin karşı karşıya olması demektir. Ve bu da 27 derece Kova burcunda. Yani sizin ikili ilişkilerinizi, iş ortaklarınızı anlatan alanda. Şimdi burada demek ki konumuz biraz paradan artık çıkıp buradaki olay ilişkiye dönecek. Zaten ilişkilerle ilgili büyük bir değişim dönüşüm içerisine girdiğinizi söyleyebilirim. Geçmişte sizin daha fazla iş hayatınız ön planda olmakla beraber Ağustos ayıyla beraber bu e, Dolunay'la beraber de karşıt burcunuzda olacağı için sizin artık ilişkilerinizde bir tamamlanma yaşama süreciniz başlamıştır. Burada bir karar verme. Ya bu ilişkiyi devam ettireyim, ya bu ilişkiyi bitireyim, ya da bir üst seviyeye, işte nişanlıysam evliliğe taşıyayım gibi bir karar verme süreci demektir bu. Bu arada Mars ve Venüs de biraz zorlu bir açı içerisinde olacak. Dolayısıyla maddi konularda, burada eğer ilişkideki maddi konularla ilgili bir karar verecekseniz biraz zorlanacağınızı, beklentilerinizin karşılanmayacağını veya o alanda bir kriz çıkabileceğini söyleyebiliriz sevgili aslanlar. Arkasından ayın 22'sine geldiğimizde ise 22'sine gelmeden önce hemen onu söyleyeyim. Aslan Burcu'nun ayın 15'inde retro Aslan'a girdi. Pardon, sonra 22'sinde Güneş Başak Burcu'na ilerleyecek. Ve Güneş Başak'a ilerlediği andan itibaren sevgili aslanlar, yine dediğim gibi maddi konular, maddi konular. Ben Ağustos ve Eylül, Eylül biliyorsunuz işte çocuklar okula başlıyor, iş hayatında hasat dönemimiz Eylül. Burada neler yapacağınız ve maddi konularınızı ayarlama döneminiz olacak. Yine para kazanmak ve bu parayı harcamakla ilgili dikkatinizi bu konulara vereceksiniz. Ayın 28'inde ise sevgili aslanlar, Merkür düz hareketine başlayacak. Aslan burcunda düz hareketine başlayacak. Bu sizi artık daha iyi etkilemeye başlar ama her zaman bu geri düz harekete döndüğü anda da bu şey hareketi, Merkür'ün geri hareketin etkisi bir hafta 10 gün daha devam eder. Çünkü güçlü bir burca geçecek. Yani kendi yönettiği Başak'ta başladı ve Başak'ta Aslan'da düzelip sonra tekrar Başak'a geçecek. O yüzden yine ben bu gerileme hareketini bir hafta 10 gün daha devam edecekmiş gibi düşünmenizi isterim. Venüs güzel bir aksiyon alacak. Venüs terazi ve sizin burcunuza geçtiğinde sizin için güzel bir burca, destekleyici bir burca geçtiği için de burada yakınlarla olan ilişkilerinizde keyifli bir sürecin başlayacağını düşünebiliriz. Bu yakınlar dediğim kardeşler, komşular, yakın çevreniz olur. Bir ikincisi, burası iletişimin evidir. İletişiminizin de artık zaten Merkür'ün de düzelmesiyle birlikte daha iyi bir seviyeye geleceğini söyleyebilirim. Bazı projeler yapıyorsanız bu projelerde daha etkili ve verimli çalışabileceğinizi de yine ayın sonundan itibaren düşünebiliriz. Ayın 29'unda Neptün ile Merkür'ün bir karşıt açısı olacak ve bu karşıt açıda sizi birazcık
bazı konularda pardon, Venüs ile Neptün'ün bir karşıt açısı olacak. Bu da sizin bazı konularda yanılma riskinizi ortaya koyacak. Dolayısıyla bu parayla da ilgili olduğu için Venüs, ben bu durumda parayla ilgili riskler almamanızı yine tavsiye ederim. Çünkü Venüs her zaman yanıltıcı, Neptün her zaman yanıltıcı olacaktır. O yüzden de sizi biraz zorlu etkileyebilir sevgili aslanlar. Şöyle bir toparlarsam, Ağustos ayı büyük sıkıntıların olduğu bir ay değil ama ufak tefek de olsa Merkür'ün gerilemesinin getirdiği aksilikler, gecikmeler gibi konuların olması söz konusu. Hani sinek küçük ama mide bulandırır derler ya. İşte bu da Merkür'de biraz öyle yapacak. Bize neyin önemli olduğunu anlatmak istiyor. Küçük konular olduğu için bu küçük konularda çok kafanızı takmadan ve önemli kararlar vermeden ilerlemenizi tavsiye ederim. Keyifli, güzel bir ay olsun sevgili aslanlar.